Videomuzda Binance vadeli işlemlerde, mobil cihazlarda çapraz marjin nedir, izole marjin nedir? Bunu detaylı bir şekilde işlem yaparak örnekle sizlere açıklamaya çalışacağız. Bunun öncesinde Binance vadeli işlemlere ilk kez giriş yapıyorsanız birazdan göreceğiniz referans kodunu referans bölümüne yazmanız halinde tam %10 komisyon indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Binance hesabınız olsa bile ilk kez vadeli işlemlere giriş yapıyorsanız referans bölümüne biraz sonra göreceğiniz referans kodunu yazdığınızda tam %10 komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Buradaki referans kimliğine Türkiye kazansın yazmanız halinde spot piyasada kazandığınız %10 komisyon indiriminden hariç burada da tekrar bir %10 komisyon indirimi kazanacaksınız. Arkadaşlar şimdi çapraz marjin neymiş, izole marjin neymiş bundan bahsedelim. İşlem yaparak gösterelim. İlk önce en çok merak edilen soruyu söyleyeyim size. Bunu karıştırmayın. Şimdi çapraz marjin ya da izole marjinde oynuyor olmanız aynı işlem büyüklüğü olduğunu varsayarsak kar ya da zararınızda herhangi bir değişiklik yapmıyor arkadaşlar. Çapraz ya da izole marjin kullanmak karı ya da zararı etkileyen bir şey değil arkadaşlar. Sadece likidasyon dediğimiz, tasfiye dediğimiz yani paranızın tamamını kaybetmeye yol açan seviyenin değişmesini sağlayan bir araç arkadaşlar. Hepsi bu. Yani çapraz ve izole marjin tekrar söylüyorum. Sizin kar ya da zarar oranınızı değiştiren bir şey değil. Şimdi hemen işlem yaparak başlayalım. Biz hangi çeşitteyiz arkadaşlar? Şu an gördüğünüz gibi çapraz marjindeyiz. 25 kaldıraçlı oynuyoruz. Bir işlem açalım hemen. Öyle piyasa teklifinden açalım arkadaşlar. Video uzamasın. İşte 4.93 dolarlık bir işlem açalım. Şimdi arkadaşlar çapraz marjını kavrayabilmek için şöyle bir örnek vereceğim. Aklınızda kalması açısından tamamen bunu örnek veriyorum. Bakın çapraz marjinde bu işlemi açmam için bir maliyetim var değil mi arkadaşlar? Maliyet dediğimiz şey ne? Bu işleme harcadığımız para. Bizim bu işleme harcadığımız para 4.93. Şimdi fiyat değiştik sıra değişiyor. 4.93 diyelim USDT. Çapraz marjin şu demek arkadaşlar. Bakın aklınıza kalsın diye. Çapraz adı üstünde. Hemen çaprazındaki diyelim üstünde ama çaprazındaki miktarı yani benim ana paramı da likidasyon seviyesini kullanmakta kullanıyor. Yani tüm paramı kullanıyor. Ben normalde 4.93 işte 4.95'lik işlem açıyorum. Buna göre kar ediyorum. Buna göre zarar ediyorum. Ama likidasyon seviyem ayarlanmasında benim buradaki paramı da kullanıyor. Şimdi hemen nasıl kullanıyor ona bakalım. Şimdi al yapalım arkadaşlar bu pozisyonu. Pozisyonlardan bakalım arkadaşlar. Bakın biz ne kadarlık bir işlem açmışız arkadaşlar. Marjin yazıyor görüyor musunuz? Bakın marjin 4.88 dolarlık bir işlem açmışız. Bizim likidasyon seviyemiz ne arkadaşlar? Bakın. Likidasyon seviyemiz 3759 dolar. 3759 dolar. Bunun bu kadar düşük olmasının sebebi ne? Az önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Benim ana paramı da likidasyon hesabında kullanıyor olması. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Hemen pozisyona geri geçelim. Bakın. Eğer fiyat 3759'a gelirse arkadaşlar ben buradaki ana paramı da kaybedeceğim demek oluyor. Yani ben hem burada yatırdığım 4.88 marjımı hem de burada gördüğünüz ana paramın tamamını kaybetmiş oluyorum demek oluyor. Yani cross margin sadece şu işe yarıyor. Sizin likidasyon seviyenizi tüm paranız olarak hesaplanmasını sağlayan bir araç. Şimdi bu pozisyonu kapatalım arkadaşlar. Bir de cross margin'de benzer bir işlem açalım. Yakın bir işlem açalım. Ben not aldım. İşte ne kadar harcadığımı 4.88. Likidasyon fiyatım 3759. Bunu aldım. Bu pozisyonu şimdi piyasadan kapatayım ben. Şimdi tekrar al pozisyonuna geleyim arkadaşlar. Marjin çeşidimi değiştireceğim. Bakın. Şurada marjine tıklayacağım. Orayı izole seçeceğim. Kaldıraç oranımı hiç değiştirmeyeceğim. Onayla dedim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi başarılı dedi. İzole marjine geçtim. Şimdi izole marjine benzer bir işlem açayım. Neler değişecek hep birlikte bakalım. Bakın.
4.92. Az önce ne yapmıştık arkadaşlar? 4.88'lik bir işlem açmıştık. Şimdi bakın burada şu oluyor. Ben sadece şuradaki gördüğüm maliyeti riske atmış oluyorum. Şimdi açalım ve bakalım. Al dedim. Onayladım. Pozisyonlara geldim arkadaşlar. Likidasyon seviyeme bakın arkadaşlar. 7340. Bakın az önce kaçtı arkadaşlar? 3759'du. 3759'du arkadaşlar. Şuraya da böyle okunaklı yazayım. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 7340 oldu. Bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi izole marjin arkadaşlar. Yani ne olacak biliyor musunuz? 7340'a geldiğinde ben sadece 4.93 dolarımı kaybedeceğim. Buradaki param aynen yerinde duracak. Peki arkadaşlar izole marjinde marj ekleyebilir miyim, çıkartabilir miyim? Yani zaten çapraz marjinde benim buradaki tüm paramı işlemin büyüklüğüne bağlı olmaksızın kullanıyor. Yani likidasyon oranımın hesaplanmasında kullanıyor. Peki izole marjinde ben likidasyon seviyemi ayarlamak için marj ekleyip çıkartabilir miyim? Buyurun deneyelim arkadaşlar. Pozisyonumuzu açtık. Bakın burada marjini ayarla diye bir seçenek var. Şimdi şuraya dikkat edelim likidasyon oranımıza. 7340 zaten bize söylüyor. Marjini ayarla dedi arkadaşlar. Bakın benim kenarda bir param var. Zaten bana gösteriyor. Diyor ki bu atanmış marjinin 4.93. Kullanılabilir bakiyen 57 diyor. Şimdi ben buna 10 dolar ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın likidasyon seviyemi görüyor musunuz? 6712'ye düştü. Şimdi ben bu marjı ekleyeyim arkadaşlar. Şu an ne oldu arkadaşlar? İzole marjinde olduğum için likidasyon seviyem 6712 dolara geriledi. Ama bu sefer kaybedeceğim para ne? 14.93. Peki aynı örnekte geldik. Bu sefer 47.07 dolarıma bir şey olacak mı? Olmayacak arkadaşlar. İzole marjının amacı bu. Likidasyona düşme durumunuzda sadece riske ettiğiniz kadar miktarı kaybedersiniz. Peki ben bu izole marjını mantıksal olarak cross marjine çevirebilir miyim? Pek tabii ki çevirebilirim arkadaşlar. Marjini ayarla dedim. Tüm paramı katayım arkadaşlar. Bakın maksimum dedim. Kaça düştü arkadaşlar likidasyon seviyem? Dikkat edin. 3758'e düştü. Az önce likidasyon seviyem cross marjinde kaçtı arkadaşlar? 3759'du. Yani ben izole marjinde paramın tamamını marj olarak eklersem aslında cross marjinde oynamış gibi oluyorum. Peki arkadaşlar izole marjinde marj ekledik. İşte istediğimiz miktarda ekledik. Bu marjı çıkartabilir miyiz? Tabii ki çıkartabiliriz arkadaşlar. Geldik tekrar marjını ayarla seçeneğine tıkladık. Bakın şu an 3758. Marjin çıkara bastık. Mesela ben ne kadar çıkarayım? Maksimum çıkartılabilir 57 diyor. Ben 55 dolar kenara çıkartayım. Bakın marjinim 7 dolara düştü. Likidasyon seviyem 7210'a geldi. Ama ben ne yaptım? 55 dolarımı kaybetmeyeceğim şekilde garantiye aldım. Artık likidasyona düşersem buradaki 55 dolarıma bir şey olmayacak. Ne olacak arkadaşlar? Buradaki 7 dolarımın tamamı gidecek. Aslında mantık çok basit arkadaşlar. Çapraz marjinde likidasyon fiyatı paranızın tamamıyla belirlenirken izole marjinde likidasyon fiyatı giriş fiyatınız kadar belirlenir. Daha sonra da bu marjine, giriş marjininizin üzerine marjin ekleyerek likidasyon fiyatınızı ayarlayabilirsiniz. Sonrasında yine marjin çıkartarak likidasyon seviyenizi yine ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. İşlem yaparak gösterdim size. Yine anlamadığınız bir yer olursa muhakkak bize yorumlardan yazın arkadaşlar. Bu videomuzda ne anlattık? Binance vadeli işlemlerde, mobil cihazlarda çapraz marjin nedir? İzole marjin nedir? Bunu anlattık. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, altına yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Muhakkak kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum.